Sandık, İskender. Kısa ses, uzun ses. Aruz vezni. Aruz vezniyle şifrelemişler paşa. Aruz'un ilmi bunu yapmaya yetmez. Bunu yapan usta payitahtta. Sandık, İskender. Sandık, İskender. Ararlar nüshayı adliyi gezerler nabeca ama o nüsha var ise sanduku İskender'de kalmıştır. Enderun'u Vasıf'ın şiiri. İnsanlar olmadık yerlerde adalet nüshasını arayıp durmaktadırlar. Eğer o nüsha var idiyse İskender'in sandığında kalmıştır. Bu sandıkla alakasını kuramadım hünkârım. Bu şiirle şifrelemişler paşa. Mandallardan çıkan sesler uzun ve kısa sesler. Mefailün, 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 mefailün. Açıldı. Boş bir kağıt. Ve küçük bir şişe. Parvus boş bir kağıt mı getirmiş bize? Boş bir kağıt. Abdülhamid'in saraydaki kalbine gireceğim. Bütün sırlarını tuttuğu, gizli emirlerini verdiği odaya gireceğim. Bütün bu tertip bunun için. Abdülhamid kutuyu açtığında hastalanacak. Ama onun hastalığı uzun sürecek. Darbe hazırlığımız için vakit kazanacağız. Tuzak buradaysa sırlandığın odana yaklaştın Abdülhamid. Sultan Abdülhamit millete dağıtılan Buhari Şerif'i toplatıp yaktırdı. Din alimleri tarafından sahih olarak kabul edilen Buhari Şerif kitabı sebepsiz yere yakılıp imha edildi. Harbiyeli talebelere sürgün çıkmış. Ama baskıya yetiştiremedik. Arkadaşları sürgüne mani olmak için benden haber bekliyorlar. Fetva için her şey hazır. Ya hal edilecek ya katledilecek. Peki fetvayı kim verecek? Parvus fetva eminini ikna etmiş. Son bir şey kaldı. Luka'nın Şeyhülislam'ı alması gerek. Şeyhülislam öyle ortalarda gezerken o fetva çıkmaz. Bizim hakkımızdaki istihbarat doğru mudur Fehim Paşa? Ben sizin adınıza ulaşabilmek için bir adamımı feda ettim. Neredeyse ölecekti. Allah'a şükür ki yaşıyor. Çok şükür. İyi de bunlar benden ne istiyorlar? Şimdi önümüzde iki seçenek var. Birincisi sizi tehdit edip sahip Kıran Efendim hakkında hal fetvası çıkartmak. Can veririm. Kan akıtırım. Ruhumu teslim ederim. Evlatlarımı gözlerimin önünde lime lime ederler. Hanumanımı tarumar ederler. Ama yine de eğer haksızsa böyle bir fetvaya asla imza atmam. Eyvallah. İkinci şıkkımız ise sizi ortadan kaldırıp
fetva emirinden fetva almak ki benimle beraberken böyle bir şeyin olması mümkün değil. Şeyhülislam'ın arabası. Adamlara söyle pusu için hazır olsunlar. Saldırmayacak mıyız? Adamlar pusuda haber bekliyor. Anlaşılan o ki Fredo ölmemiş. Ötmüş. İyi dinle. Gökten kurşun yağacak, yerde adam ölecek. Anladın mı? Mermisi artanı o mermiyle öldürürüm. Herkes sonuna kadar savaşacak. Hadi. Efsun Hanım. Burada olduğunuzu söylediler. Ata mı binmeye geldiniz? Sizinle konuşmaya geldim. Buyurun. Öncelikle size olan borcumu en kısa vakitte ödeyeceğimi bilmenizi isterim. Bu konuyu kapatmıştık. Bana borcunuz yok. Evet, kapatmıştık. Lakin siz kapatmamışsınız. Zevceniz Handan Hanım'a vaziyetimi anlatmışsınız. O da sizden uzak durmam için beni ikaz etti. Handan Hanım size ne söyledi bilmiyorum. Sizi üzdüğü gayet açık. Bu meseleyi şahsi almayın. Handan Hanım'ın bu aralar haleti ruhiyesi pek iyi değil. Bense aksine söylenen bütün sözlerin şahsımla alakalı olduğunu düşünüyorum. Buna sebep de sizsiniz. Ben mi? Resmimi neden çizdiniz? Üst üste olan hadiseler. Birbiriyle bağları yokmuş gibi gözükse de harbiyelerin nümayişi. Buhari-i Şerif'in sahte hadislerle basılması. Harus'un bize oynadığı oyun. Bu boş kağıt. Bir yeraltı dehlizinde kaybolmuş gibiyiz. Gün ışığı hiç yok gibi. Nefis der ki, hiç ümit yok, bari kendin düşün. Fikir ümit gözükmüyor. Lakin maziyi biraz karıştırmalı. Belki karanlığı aydınlatan bir ışık maziden bulunur. Gönül der ki en ümitsiz anda bile ümit vardır. Ümitsizlik bile ümidin geleceğine dair bir çağrıdır. Nihayet ruh der ki insanın ümitle ümitsizlikte ne işi var? O vazifesini yapmalı. Biz vazifemizi yapmalıyız paşa. İşimiz ne ümitle ne de ümitsizlikle. Boş bir kağıt. Şifreli kutunun içinden boş bir kağıt çıktı. Bize ne demek istiyor Parvus? Nasıl bir hamle yaptı? Abdülhamid'in saraydaki kalbine gireceğim. Bütün sırlarını tuttuğu, gizli emirlerini verdiği odaya gireceğim. O tozu, serptiğim kutuyu Abdülhamid'e hediye ettim. Abdülhamid kutuyu açtığında hastalanacak. Darbe hazırlığımız için vakit kazanacağız. Bütün bu tertip bunun için. Bütün sırların bu kapının arkasında Abdülhamid. Mağlup. Yine mağlup ettin.
yüzünden artık benim emirlerim gidecek Abdülhamit. Gel. Paşam, gazeteleri görmek isteyeceğinizi düşündük. Ver. Ne yazıyor paşa? Hünkârım, sizin dini kitapları toplattırdığınız, yaktığınız, şeriat hükümlerini değiştirdiğiniz, dini hiçe saydığınız, Peygamberimizin hadislerini... Ne demek oluyor paşa? Biz İslam için canımızı vermeye hazırken bu iftiralar nasıl atılır? İslam diriden daha diridir. İslam İslam yeniden daha yenidir. Her vakit hükmü geçecek. Her vakit hüküm verecektir. İslam Hünkârım, Hünkâr. Hekimleri çağırın. Hünkârım. 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 Hekimleri çağırın. Hünkârım. Hünkârım. Tahsin Paşam, ne oldu? Hünkârımız iyi mi? korkmayın sultanım. Hekimlerimiz endişe edecek bir vaziyet olmadığını söylediler. İyi şimdi. İçeri girebilir miyim? Bir mahsuru var mı? Muayeneyi de şimdi bitirdiler. Buyurun sultanım. Hünkârım. Sultanım. O kadar endişelendim ki. Nasılsınız şimdi, iyi misiniz? Gördüğünüz gibi gayet iyiyim sultanım. Boşuna telaşlandırmışlar sizi. Ehemmiyetsiz bir rahatsızlıkmış. Hekim efendi, nedir bu rahatsızlığın sebebi? Nasıl tedavi edilir? Sadece biraz istirahat etmesi icap ediyor sultanım. Duydunuz mu? Keşke Bidar sultanımızın yanında bu lafı etmeseydiniz. İlginç olan şu ki, bu rahatsızlığınızın belirtisi Bay Parvus'unkiyle aynı görünüyor hünkârım. Tahsin Paşa'm, hekimleri alıp Parvus Efendi'nin yanına gidiniz. Parvus Efendi'nin vaziyetini tetkik ediniz. Emredersiniz hünkârım. Buyurun. Hekim efendinin söylediklerini duydunuz. Keşke biraz istirahat etseniz. Ben de yanınızda olsam. Bizim her türlü hastalığımızın şifasının sevdiğimizin yanı olduğunu bilirsiniz. Ne güzel söylediniz. O zaman biraz istirahat ediniz. Lakin unutursunuz. Bizim yüreğimizin yarısı size, çocuklarımıza aitse de
Bir diğer yarısı Devletinize ve milletinize aittir. aynen öyle. Ve devletimize hizmet bizim için şifadır. Bana izah edin. Bu resmin dairenizde ne işi var? Sizin çizdiğinizi düşünüyorum. Evet doğru. Ben çizdim. Neden? Neden resmimi çizdiniz? Bunun ne manası var? Daha önce karşılaştığımızda bana bir tuhaf bakmıştınız. Sonra öğreniyorum ki borcumu kapamışsınız. Karınız benden nefret ediyor. Sizden uzak durmam için beni ikaz ediyor. Bütün bunların manası nedir? Bu resimdeki siz değilsiniz. Nasıl? Ben değil miyim? Şehzadem, affedersiniz. Bidar Sultan sizi acilen hünkârımızın dairesine çağırdılar. Tamam. Efsun Hanım, lüzum eden izahatı daha sonra yapacağım size. Şimdilik müsaadenizle. Şeyhülislam Efendi, geçtiğimiz sokakta bir tertip yapılmıştı. Lakin adamlarımızı görünce vazgeçtiler. Endişe edecek bir durum yok o halde. Endişe. Endişe bizi hayatta tutar Şeyhülislam Efendi. Paşam yolu kesmişler. Küçükleri kaldırmamız lazım. Tantun başlıyor. Siz dua buyurunuz. Yolumuza taş koyanlar çok uzakta değildir canefşanlar. Sıkın, sıkın! Sağ kalanı ben öldürürüm, duydunuz mu? Abu, kütük aldın. Mehit, siz de onları koruyun. Can göz, oyuncaklardır. Onlar bizim yolumuza pusu atarsa biz de onlara bomba atarız. Fehim Paşa. Demiş. Ver canefşan, ver. Yol açıldı. Herkes arabalara. Ben de ortalığı biraz daha şenlendireyim.
paşa. Benim her zaman ikinci bir planım vardır. Efendi Hazretleri, görüyorsunuz ya bu adamlar sizi almadan durmayacaklar. Biz mühim değiliz de. Eğer istedikleri şey hal fetvası almak ise biz ölsek de muvaffak olamazlar. Ölseniz bile. Peki öldürseniz? Yani ya da ortalarda olmazsanız kimden alabilirler bu fetvayı? Böyle bir durumda fetva eminleri de verebilir. Ben derhal adamlarımı fetvahaneye gönderip durumu tetkik ettireceğim. Siz de güvende olmak için saraya gidin. Saray bizim yanımızdan daha güvenli. Elbette. Arabanız hazır Efsun Hanım. Teşekkür ederim. Nihayet gidiyor. Sen niye rahatsız oldun ki? Ben niye rahatsız olayım ki? Kardeşim İsimenik Hanım burada değil ya. O yüzden söyledim. Onun yanına gidiyor zaten. Maslak Köşkü'ne. Arvus Efendi niye odasında yok? Kendisini daha iyi hissettiğini söyledi paşam. Daha fazla yatıp dinlenmesinin lüzum etmediğini söyledi. Ben ısrar ettim bir vakit daha kalmasında. Lakin ayrıldı. İyi misiniz? Sır odasına girebildiniz mi? Hayır. Ama çok kıymetli başka bir şey keşfettim. Nedir? Burası sarayın duvarları. Bir sürü telgraf hattı çıkıyor. Ama hangisi Abdülhamid'in gizli hattı bilmiyorduk. Şimdi biliyoruz. Sır odasından çıkan telgraf hattının hangisi olduğunu tespit ettim. Adamlarıma emir verdim. Boş bir araziden bir telgraf hattı çekilecek. Ve o hat buraya gelecek. Artık Abdülhamid namına istediğimiz emri verebileceğiz. Evet, vereceğiz. Lakin çabuk olmalıyız. Bunu uzun süre devam ettiremeyiz, anlarlar. Tek bir şansımız olacak. Askerleri sokağa dökecek büyük bir emir vereceğiz. Askeri kışlalarından çıkartacak bir emir. Abdülhamid sandığı açtığında hastalanacak. Senden iyi haberler bekliyorum. Daha çok şansımız olacak. Naime, Halacığım, ne olmuş? Nasılmış abim? bilmiyorum. Annem içeride. Ben de bekliyorum. Babam iyi mi? Nesi varmış? Yeni haberimiz oldu bizim de. Bilmiyoruz. Anne. Babam nasıl? İyiyim evladım, iyiyim. Çok şükür. Rahatsızlandığınızı duyunca endişelendik. Elhamdülillah endişeye mahal verecek bir vaziyet yok. Hekim efendi istirahat etmesi gerektiğini söyledi aslında. Lakin hünkârımız bir an evvel görevinin başına dönmekte ısrarlı. Vazifemizin başında olmadığımızda vicdanımızın yorgunluğu daha ağır basıyor. Hem istirahat için geceler yeter. Yapmamı emredeceğiniz her vazife için hazırım. Müsaade ederseniz omuzlarınızdaki yükü almak isterim. Omuzlarımdaki değil de evladım. Yüreğimdeki bir yükü hafifletebilirsin. Allah'tan Mehmet Selim babasının yanında. İyi ki çağırmışım sizi. İyi ki gelmişsiniz Handan. Abimin ne kadar yalnız olduğunu
Yorulduğunu görüyorsun sen de değil mi? Devlet meselelerinde çok tecrübeli değilim. Lakin verdiğiniz vazifeyi layığıyla yerine getireceğimden emin olabilirsiniz babacığım. Eminim evladım. Benim elimin ermediği bir vazife vereceğim sana. Estağfurullah babacığım. Sizin elinizin, aklınızın ermediği vazife mi olur? Oluyor, oluyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarınızı iyi eğitiniz ki Yüce Allah sizi affetsin demiş. Ben bu vazifeyi gereğince yapamadığımdan endişeliyim evladım. Estağfurullah. Ben ne biliyorsam sizden öğrendim babacığım. Ben sizin çok iyi bir baba olduğunuzun hem şahidi hem de delilim. Eyvallah. Lakin Abdülkadir, endişem onunla alakalı. Maslak Köşkü'ne geçmiş. Ben de şehzadeliğim zamanında Maslak Köşkü'nde kalmıştım bir süre. Çeşitli hususlar üzerinde okuma fırsatı bulmuştum. Ümit ederim ki Abdülkadir Efendi, tabiatın bu manzaraları içinde evvela kendini, sonra alemin nizamını bulsun, feyzini alsın. İnşallah. Bu süre içerisinde senin Abdülkadir'le alakadar olman ona iyi gelecektir. Benim de yüreğimdeki derdi giderecektir. Elbette babacığım. Kardeşim için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Eyvallah. Keşke hiç dönmeseydik saraya. Aksine dönmekte geç bile kaldınız kızım. Görmedin mi? Abimin ne kadar ihtiyacı var Mehmet Selim'e. Lakin burada kaldığımız sürece Mehmet Selim Efsun'la karşılaşacak. Efsun saraya sadece Misli Melek buradayken gelebilir. Zaten o da şimdi Abdülkadir'le birlikte Maslak Köşkü'nde. Ya döndüklerinde? O vakit Efsun da saraya gidip gelmeye başlayacak. Abdülkadir'in artık saraya döneceğini hiç zannetmiyorum ben. Hem ne yüzle gelebilir? Abime layık bir oğul olarak Mehmet Selim var burada. Ayrıca Abdülkadir gibi basiretsiz, kifayetsiz birinin sarayda olmasına da lüzum yok. Bize biraz müsaade eder misiniz? Abdülkadir bir takım hatalar yapmış olabilir. Zira onun hakkında az önce söylediğiniz sözleri sarf edemezsiniz. Ben onun Sabahattin'e yaptığı gibi iftira atmıyorum ki. Sadece gördüğüm hakikatleri söylüyorum o kadar. Hem sizin de bildiğiniz gibi Abdülkadir hiçbir vakit abime layık bir şehzade olmadı. O yüzden burada olmasındansa olmaması evladır. Tabii ben sadece sizin evlat hasreti çekmenize üzülebilirim. Boşuna üzülmeyin. Kendisi sadece bir süreliğine Maslak Köşkü'ne gitti. Yakında geri dönecek. Sizi rahatsız mı ettim? Hayır. Güzel çalıyorsun. Teşekkür ederim.
Sofrayı hazırlattım. Açsınızdır. Sen yiyebilirsin. Ben biraz çıkıp hava alacağım. Misli Melek Hanım, ablanız Efsun Hanım geldiler. Öyle mi? İçeri alın lütfen. Şehzadem, rahatsız etmedim umarım. İyi ki geldiniz. Misli Melek'in yalnızlığına ortak olursunuz. Yalnızlık derken neyi kastetti anlamadım. Abla. Ne oldu Misli Melek? Aranızda kötü bir şey mi geçti yoksa? Hayır. Aramızda hiçbir şey geçmedi. Ne iyi ne de kötü. Abdülkadir ben yokmuşum gibi davranıyor. Her şey düzelecek kardeşim, göreceksin bak. Senin dinginliğin ona huzur verecek. İyiliğin ve sabrın Abdülkadir'in yaralı ruhunu tedavi edecek, göreceksin. Seni çok sevecek Misli Melek. Hem de hiç kimseyi sevmediği kadar çok sevecek. Gel. Hünkârım. Parvus Efendi'nin vaziyetini öğrenebildiniz mi? Hünkârım, Parvus Efendi iyi olduğunu söyleyip hastaneden ayrılmış. Parvus Efendi'nin getirdiği sandıktan çıkan boş bir kağıt bize ne demek istiyor olabilir? Belki de boş değildir. Şüphe uyandıracak hadiseler oldu paşa. Parvus Efendi şifreli bir sandık getirdi ve ardından hastalandı. O iyileşti, lakin ardından biz rahatsızlandık. Ne buyurursunuz hünkârım? Parvus Efendi'yi saraya davet edelim. Emredersiniz hünkârım. İşte Abdülhamit adına emirleri vereceğim telgraf. Hepinize teşekkür ediyorum. Düşmanımız karşısında yekpare olduk. Abdülhamid'i uçurumun kenarına kadar getirdik. Son bir darbe vuracağız. Artık Osmanlı Devleti'ni lime lime etme vakti geldi. Bunu da hep beraber yapacağız. Ben Abdülhamid'i medeniyetin karşısında bir engel olarak gördüğüm için bu ihtilale dahil oldum. Hadis kitapları yaktırdım. Sonra bunları gazetede haber yaptırdım. Fakat bunların bir bedeli var. Şimdi senden Arap Yarımadası'nın tamamını bana bırakmanı istiyorum. Osmanlı Devleti'nin en kıymetli yerlerini istiyorsun. Arap coğrafyası kimin eline geçerse hem kutsal toprakları hem de petrol gücü eline geçer. Ben bunu sana verebilirim. Ama elinde tutamazsın. Medeni dünya için başka yerler bulmalısın. O halde ittifakımız bozuluyor. Ben yaptığım yardımların karşılığını alacağım. Abdülhamit ihtilalle düştüğünde Arap coğrafyası benim olacak. Abdülhamit'in düşmesi için yapacağınız son hamleyi sabırsızlıkla bekliyorum Parvus Efendi. Hayallerinin peşinden pervasızca giden bir kadın. Bizim emrimizde çalışmamakta diretirse hayalperest bir maceracı olarak kalacak. Ama şimdilik
İstediğimizi yaptı. Harbiyeliler hazır mı? Silah bekliyorlar. Ama henüz Abdülhamid'e ihtilal yapacaklarını bilmiyorlar tabii. İhtilallı onları yapmayacak. Onlardan beklediğimiz ihtilal yapmaları değil. Bir avuç talebe bunu yapamaz. İhtilalin asıl gücü Abdülhamid'e sadık askerlerden oluşacak. Nasıl yapacağız peki bunu? Abdülhamid'in sır odasından emir verdiği telgraf hattını tespit ettik. Kışladan askerleri oradan vereceğimiz emirle çıkaracağız. Abdülhamid'e yapılan ihtilalı durdurmak için Abdülhamid'i korumak için kışladan çıkan askerleri Abdülhamid'e karşı kullanacağız. evet, yolları tutacaklar. Bir harp gemisi de Yıldız'ın karşısına demirleyecek. Sokakları Abdülhamid'in askerleriyle güvene alacaksın. Sonra da karşısına geçip millet seni halletti diyeceksin. Çok iyi plan. Ama ortada hala hal fetvası yok. Ve Abdülhamid hareketlenmeleri fark edip tedbirini alacaktır. No. Biz bunları yaparken Abdülhamid verdiğimiz hediyeyle meşgul olacak. Onu yataklara düşürecek güzel bir hediye verdim. Şeyhülislam Cemalettin Efendi neredeler? Gelmedi hünkârım. Sordurmak için evine adam gönderdim. İnşallah saati yerindedir. İnşallah. İnşallah. Osman Paşam, Harbiyeli talebelerin ahvalini merak ederiz. Üniformalara numara verilmesinden rahatsız olanlar oldu. Lakin emre itaatsizlik edilmeyeceğini de bilirler. Askerin siyasete karışmasının nasıl felaketler getirdiğini Rus Harbi'nde gördük. Daha eğitimleri bitmemiş olan bu subaylara siyasete karışmama ahlakını vermezsek ileride büyük sıkıntılara düçar oluruz. Tarih derslerinde devletimizin bu hususlarda yaşadığı sıkıntıları anlatınız. Merak buyurmayınız hünkârım. Gazetelerde çıkan havadisleri gördünüz mü paşalar? Gördük hünkârım, maalesef. Türlü iftira ve yalan hünkârım. Gel. Hünkârım, min gayri haddin Tahsin Paşa'ya gecikeceğim hususunda malumat arz etmiştim. Söylediler. Medrese hocaları geldiler hünkârım, bugün Babali'ye. Muratları neymiş? Gazetelerde neşredilen hadis kitaplarını yakma havadisine talebeler isyan ederlermiş. Derlermiş ki biz hünkârımızın böyle bir talimat vermeyeceğine kâniyiz. Ve dahi o neşredilen fotoğraflardaki Osman ve Mahmut Paşaların idamını talep ederler hünkârım. O hadis kitaplarını yaktıran paşaların cezasını Sultan Hazretleri'nin vereceklerinden şüpheleri yokmuş. Bu emri bizzat ben verdim Zühtü Paşa. Tahrif edilmiş bu kitapların İslam'a zararını men etmek bizim vazifemizdir. Medrese hocaları o paçavralara inanırlar da bizim paşalarımızın böyle bir şey yapmayacağına inanmazlar mı? Hazreti Peygamber Efendimizin sünnetini yaşamak için gayret ettiğimizi bilmezler mi? Bizim paşalarımızın bizden habersiz böyle bir işe kalkışmayacaklarını bilmezler mi? Bilirler. Yani diyorlar ki bu işi sultan yaptırdı. Bunu diyemedikleri için de paşalarımızın idamını isterler. Hünkâr, gazeteler bu yalanı yazmışlar. Belli ki hem bizi hem de sizi mahkum etmek isterler yapmadığımız bir iş için. Zannımca hünkârım, affınıza mağruren, o hadis kitaplarında tahrifat yapıldığını duyurmalıyız. Tahsin Paşa, siz medreselere gidip bu işin aslını anlatınız. Emredersiniz hünkâr.
Hünkârım iyi misiniz? Çok şükür paşa, iyiyiz. Mahmut Paşa, siz de gazetelere gidip bu havadislerin yalan olduğunu, yaktırılan hadis kitaplarında sahte hadisler olduğunu söyleyiniz. Bu zararı men etmek için yakıldığını gazetelere delilleriyle sununuz. Emredersiniz. Osman Paşam, siz de harbiye talebelerini kontrol ediniz. Emredersiniz hünkârım. Paşalar, ne olduğunu bilmediğimiz bazı hadiseler var. Harbiye talebelerinin nümayişleri. Gazetelerde çıkan havadisler. Herkes tetikte olsun. Çıkabilirsiniz. Allah ömürler versin. Allah